Şah damarından bahsedeceğim. Şah damarı tıkanıklıklarındaki girişimsel yöntemler olan tedaviden bahsedeceğim sizlere. Şah damarı bildiğiniz gibi beyne kan taşıyan ana atar damarımız. Tıkandığında ya da daraldığında beyne giden kan miktarı azaldığı için hastalarımızda nöbet veya güçsüzlük, konuşamama, konuşma bozukluğu gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bunun erken dönemde saptanmasında oldukça fayda var. Biz bunu ultrasonla, Doppler ultrasonografi ile ya da tomografi ya da MR anjiyografi ile anlıyoruz. Ciddi miktarda daraldığında, daralmayı yaratan da bir plaktır, damar duvarında biriken. Damar sertliği diye bahsettiğimiz plaklardır. O plakların boyutları arttıkça damardaki kan akımına izin verme oranları giderek artar ve damardaki akımı durdururlar. Tamamen ortadan kalktığında da tam tıkanıklığa sebep olurlar. Bu damar sertliğinin ya da plağın diğer bir risk faktörü ise o plağın tansiyon yükselmesiyle birlikte bulunduğu bölgeden kopup beyindeki diğer küçük damarlara doğru gidip oradaki daha küçük boyuttaki damarları tıkamasıdır. Bu da yine felçlerle, konuşma bozukluğuyla ya da nöbetle karşımıza gelebilir. Bunları bertaraf etmek için, bu darlığı ortadan kaldırmak için plakları biz damar duvarına yapıştırıyoruz. Nasıl yapıştırıyoruz? Stent kullanarak yapıştırıyoruz. O stenti damarın içerisine, yani şah damarının içerisine yerleştirmek için kasıktan ya da el bileğinden, daha sıklıkla kasıktan, atar damardan giriyoruz. Lokal anestezi eşliğinde giriyoruz. Genel anestezi kullanmıyoruz. Ameliyat, dikiş ya da kesi olmuyor işlemlerde. Kasıktaki atar damardan girdikten sonra tıkalı ya da dar olan şah damarına ulaşıyoruz. Orayı tellerle ve küçük tüplerle geçtikten sonra tam o plağın olduğu yeri kapsayacak bir stent yerleştiriyoruz. O stentte yerleştirdikten sonra içerisinden bir balon gönderip, balon şişirerek stentin iyice damar duvarına yapışmasını ve o plağı da duvara yapıştırmasını sağlıyoruz. Böylelikle o plağın oradan kopup yukarıdaki diğer daha küçük beyin damarlarının tıkaması ihtimali ortadan kalkıyor ve de stentin içinde tekrar büyüme gösterip yeniden bir tıkanıklığa yol açma ihtimali de ortadan kalkıyor. Daha sonra hastalarımıza kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Stentin açıklığını sağlamak için. Sonuçta stent vücuda yabancı bir madde. Antikoagülan maddeler kullanarak bu kan sulandırıcı maddelerle stentin açıklığının devamını sağlıyoruz. Ultrasonlar yeterli oluyor takiplerde. İşlem yine günübirlik sabah geliyor anjiyoya. Kasıktan işlemi yaptıktan sonra akşamına taburcu ediyoruz hastalarımızı.